Acaba bunun camından mı sunum yapsaydım? Camından çıkıp. Yeni bir hafta yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Bu hafta konuğumuz boyumdan büyük olan araç Hummer H2 ile beraberiz. Biliyorsunuz bunlar H1, H2, H3 ailesi olarak 3'e ayrılıyorlar. Ve üretimleri aslında çok uzun sürmüyor. Mesela bu araç 2002 yılında üretime başladı. 2004 yılında üretimi durduruldu. Gerçekten bir ayı boğan diyebilirim. Ayı boğan ben, ayı boğan. Çok trafikte görebildiğimiz bir araç değil. Zaten trafikte görmek istemediğim bir araç çünkü yani şehir içinde kamyon geziyormuş gibi oluyor. Daha demin buraya gelirken böyle hani insanlar veya böyle diğer araçlar sanki böyle vuracağım ve yok olacaklar gibi hissettim açıkçası. Kullanması zor çünkü çok büyük. Dönerken ay orası mı sürtecek, burası mı sürtecek? Hoş sürse de hiçbir şey olmaz. Size bir şey olmaz, öbür taraf mahvolur. Çok büyük bir araç. Hummer H2 karşınızda. İyi seyirler diliyorum. Şimdi araç tabii bu cüsseyi kaldırmak için ne kullanıyor? Motoru kullanıyor. O motor kaç cc dersiniz? 6000. Bu araç 6.0 diye geçiyor. V8 motora sahip. 8 silindirli yani. Böyle çalıştırdığınızda bir horlama sesini zaten alıyorsunuz. Yaklaşık boş ağırlığı 3 tona yakın. 2900 diye okudum. Yani ben okuyorum biliyorsunuz. Gelmeden önce böyle Volkan'a diyorum ki telefondan aç bakayım. Bakıyorum. Evet, bilgiler bu ışıkta devam ediyor zaten. Aracın yüksekliğini şöyle ben 1.70'im. Hesaplayalım. Ben öyle şey yapmayacağım. Bak 1.70'sem Volki kaçtır bu araç? 1.90. 1.90. Ama olmaya da bilir. Senden neredeyse. Oğlum kaputu kaldıramadım ya. Araç gerçekten çok ağır. Aracın bagaj hacmine baktım daha demin. Bagaj hacmi 2400 litre falan o civarlarda. Hani şöyle söyleyeyim, inek falan sığar arka tarafına. Tabii şimdi biraz eski model 2002 üretimi bir araç dediğim gibi. 2004 yılında da sonlandırmışlar. Bunun H1 versiyonu aslında askeri araç olarak kullanılıyor biliyorsunuz ki. Askeri araç olarak hatta Irak'a falan gönderdiler diye biliyorum. Neler bunlar mı? Evet. Abi burası ızgarası işte. Hava. Hani havalandırma. Sonuçta 6000 motor olduğu için bir soğuması lazım değil mi? Soğumuyor. Atmosferik bir motora sahip. Araç siyah. Hatta ön camlar da siyah görmüş olduğunuz gibi ama kromajlarla desteklemişler. Şekilli şükürlü olmuş. Amerika'da buna ne deniyor biliyor musun böyle? Özgüveni olmayan ama böyle çok parası olan adamlar alıyor bu arabayı Amerika'da. Şimdi bak arka tarafına geçiyoruz. Bagajı açıyorum. O sap. Subwoofer. Yani, bak. Ah. Bak adeta bir yaşam alanı. Görüyor musun? O kadar büyük ki oğlum. Tam aile arabası ya. Alacaksın, binemeyeceksin. Çünkü şehir içi 25 litre yakıyor. O da şey verisi yani fabrika verisi. Biliyorsunuz fabrika verileri normalde düşük oluyor. Mesela bende 520 var ya. Fabrika verisi diyor ki 9 litre 8 litre yakar. Hikaye. Benim araba 12 litrenin altında hiçbir zaman yaktığını ben görmedim. Bu araç 25 litre yakıyor diyorsa eğer internette emin olun bu araç şu anda İstanbul trafiğinde 30 litreden aşağı yakmıyordur. Onu da siz tekabül edin yani 2,5 lira falan yakıyor herhalde. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz küçük delik, bu küçük delik var ya 121 litre yanlış duymadınız benzin alıyor. Yani şöyle bir kaba taslak bir hesap yapalım. 7 lira olduğunu varsayalım ki 7 falan değil mi benzin? Kaç? 7-10 falan ya. 7 diyelim biz bak düz hesap 7. 121 litre arkadaşlar. Ne kadar yapar? Çarpamadın değil mi? 7 kere 2 14, 7 kere 1 7. Tabii. 840 TL. Yani bu aracın ortalama deposu 840 TL'ye doluyor arkadaşlar. Az buz bir para değil. Benim araçta nereden baksan 400 oluyor da tam 2 katına doluyor. Onun dışında aracın vites kutusuna gelecek olursak şimdi aracın şanzımanı eski bir şanzıman. Amerika'da bir ara çok ünlüydü bu 4 vites. Yani hiç güzel bir şey değil. Araç 4 vites. Hatta birazdan içeride detaylarda göreceksiniz. Aracın 1, 2, 3 ve daha sonra Drive versiyonu var. D.
Aracın içindeyiz ama çekim yaparken tabii biraz hava karardı. Aracın içi dediğim gibi arkadaşlar 2002 yılında üretilen bir araç için bence güzel. Top speed'ine baktığımızda internette yazan rakam 160. Ama daha fazlasını yapabilir mi? Bilmiyorum. Denemek lazım. Yapmaz. Bence de yapmaz ya. Aynen. Yani Jeep zaten çok hızlı giden bir alet değil ki. Tabii araç Amerika'dan geldiği için bu hamurların hepsi Amerika'dan geldi kanka zamanında. Hatta bazılarını traktör diye sokmuşlar, böyle katakulli yapanlar olmuş. Sonra bir ara bütün hamurları topladılar. Sonra herkes vergilerini ödediler. Daha sonrasında araçlar sahiplerine kavuştu. Aracın o yüzden bütün kadranları falan mil gösteriyor. Hatta kilometreye çevirebiliyorsun ama yani orijinalinde mil. Demiş olduğum gibi vitese baktığımızda 1, 2, 3 ve D'yi görüyoruz arkadaşlar. Yani aracı manuelde kullanıyoruz da biraz saçma yani. Şunu kullanmak hakikaten zor. Onun dışında koltuk ısıtmamız var. Otomatik aynalarımız mevcut. Hafızalı koltuğumuz mevcut. Aracın kullanım modları var. İster 4 çeker kullanıyorsunuz, ister arkaya veriyorsunuz, ister öne veriyorsunuz. O açıdan da bence değişik bir araç diyebilirim. Arkada daha sonradan eklenen multimedya paketi var. İşte hem yolda giderken seyredebileceğiniz, iyi zaman geçirebileceğiniz bir araçta diyebiliriz. Ve benim ilgimi çeken şu oldu. Arka koltuğun orada. Burada ne kadar radyo olsa da arkada da radyo var ve oradan radyoyu kontrol edebiliyorsunuz. Arka koltuklar da ısıtmalı aynı zamanda. Dağ aracı yani offroad aracı diyebiliriz bu araç için. Ama çok yakıyor işte yani. El freni hemen buradan değil, ayakla basabiliyoruz. Mercedeslerin eski modellerinde de böyleydi. Hatta 2009 bende C220 vardı. Onda da ayakla el freni yapıyorduk. Onun dışında araçta analog bir klimamız var. Eski usul. Bu ne ki? Hangisi lan? Aracın yüksekliğini, alçaklığını kontrol edebiliyoruz. İstersek aracın, hatta şu anda biraz arkası basık olması lazım ama aracın yüksekliğini, alçaklığını istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Araç 6000 devir çeviriyor ama 6000'e kadar ulaştığını gören olmamıştır tahminimce. Deri koltuklara sahip. Bence koltukları rahat ve kullanışlı diyebiliriz. Bose ses sistemi var araçta. Belki sonradan eklenmiş olabilir. Bilmiyorum. Senin bir enerjin düştü ya. Sabahtan beri çekim yapıyoruz, ondan mı? Ya yok, benle uğraş koyayım ya. Yemek yiyelim mi? Hayır. Ben ısmarlıyorum. Tamam. Aracın tavanına baktığımızda bir cam tavanımız var. Ama panoramik değil. Şöyle bir sunroof niteliğinde. 2002'de panorama yoktu herhalde. Var mıydı? Yoktu kanka. Sonra varsa alta yazarlar. Arkadaşlar ben şimdi buradan size bir soru sormak istiyorum. Bu aracı biz Flore Rent-A-Car'dan aldık. Sağ olsun Yusuf Bey bize zaten desteğini hiçbir zaman esirgemiyor. Ben şunu soruyorum size. Yorumlarda buna cevap verin. Bu aracın sizce günlük kirası ne kadardır? Aracın anahtarı haliyle eski ama bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten bu anahtarlar daha güzeldi, biliyor musun? Yani en azından böyle bir... Her program bir anahtar muhabbeti niye yapıyorsun? Seviyorum abi anahtarları. Salak mısın sen? Oğlum Türk erkeklerinin yeni modası değil mi bu? Hayır, benim değil. Abi ben çoğu gittiğimde kafede mesela bazı arkadaşlar var. Cüzdan, araba anahtarı, telefon koyan arkadaşlarımız var değil mi? Buradan bir gönderme yaptım ufak. Neyse ben böyle anahtarları seviyorum. En azından samimi yani. Arabaya böyle koyunca ben BMW'yim veya Mercedes'im diye bağırmıyor. Al işte hamur. Hepsini ezer geçer. Benim motorunkiyle aynı şu an. Senin motoru da çekeceğiz ha. Ne zaman? Bir çalıştırayım mı? Çalıştır, duyalım. Gibi çıkıyor oradan. Evet abi bu çok saçma bir şey ya. Har har. Bas bakayım. Basayım mı? Bas, duyuluyor ses. Duyuluyor bak. Sallanıyor oğlum, araba sallanıyor. Kafama bak, yap. Bende de oluyor, geri zekalı. Zaten sadece sende olmuyor ki. Ben sana bir söyleyeyim mi? Corvette gibi ya. Corvette C6'larda da böyle, eğer stok halindeyse bu şekilde ses geliyor. Oğlum çok iyiymiş, çok beğendim arabayı da. Bitiyor ha. Kart mı bitiyor? 3 dakika kaldı. O zaman buradaki kaydın sonuna geldik. Şimdi genel değerlendirme zamanı. Genel değerlendirmemi sorarsanız bu araçla 1 çok yakıyor. 2 çok ağır. Performans olarak beklentiniz varsa bence tercih edilecek bir Jeep değil. Ama havalı mı? Çok havalı. Yolda giderken herkes bakıyor mu? Evet, herkes çok bakıyor. Eğer ki tek olmak istiyorsanız, yani benim arabamdan kimse de olmasın ya da az olsun istiyorsanız bence tercih edilebilecek bir araba. Bunun H3 versiyonu da var, H1 versiyonu da var dediğim gibi. H1 çok eski, H2 ortalama
ve H3 yeni doğan çocuk gibi aslında. Daha teknolojik. Bu araç biraz daha analogtu. Sizlere anlatmaya çalıştık elimizden geldiğince yine her zaman gibi kendi tarzımızda. Önümüzdeki haftalarda içeriklerimiz, videolarımız devam edecek. Biliyorsunuz kanalımızı biraz daha harekete geçirmeye başladık. Farklı içeriklerimiz de var artık. Sadece otomobil değil ama otomobile de devam edeceğiz. Merak etmeyin. Çünkü ben bu kanalın beni yansıtmasını istiyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum diyecektim çünkü hava Arkadaşlar önümüzdeki bölüm görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. O hareket olmazsa olmaz zaten biliyor musun? Allah.